Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda portakal kabuğu reçeli yapıyoruz. 3 adet portakalım var. Bunların kabuklarını soyarak başlıyoruz. Önce şu baş kısımlarını alıyorum. Sonra şu şekilde bu şekilde ayırıyoruz kabukları. Şu arkayı da alırsak daha rahat kabuklarını çıkartabiliriz. Şimdi bu ayırdığımız kabukları da ikiye kesiyorum. Şöyle. Şu şekilde. Daha geniş olanları daha ince yapalım. Şöyle bir yorgan iğnesine, şöyle pamuklu bir ip bulabilirseniz çok daha iyi olur. Şöyle şu uzunlukta yaptım, geçirdim. Şimdi her bir parçayı şöyle kendi içinde rulo yapıyoruz. Sıkı bir rulo yapalım. Ve şöyle geçiriyoruz ipi. Evet arkadaşlar, benim şöyle bir küçük bir de şöyle büyük bir ip oldu. Şimdi bunu tekrar şu kabıma alıyorum. Üzerine geçecek kadar su koyacağım. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir 4-5 saate bir suyunu değiştirelim. Bir gün boyunca bu işlemi yapacağız. Ertesi gün farklı işlemlerle tekrar karşınızda olacağım. Bir gün boyunca suda beklettiğim portakal kabuklarını şimdi tencereye alıyorum. Normal çeşme suyu ilave ediyorum. Ve ocağın altını yakıyorum. Kaynadıktan sonra şöyle bir 5-6 dakika sonra altını kapatacağım. ...7-8 dakikadır kaynayan portakal kabuklarımızı alıyorum. Altını kapatıyorum. Bu suyu döküp tekrar temiz su koyup yine kaynatacağım. Yine altını yakıyorum. Yine 7-8 dakika kaynattıktan sonra bu işlemi arkadaşlar 3 defa yapıyoruz. Amacımız portakal kabuğunun acısının çıkması. Evet, 3. kez haşlamaya bıraktım. Üçüncü seferde 8-9 dakika kaynattığım kabukları tekrar alıyorum. Tekrar kabuklarımı koyuyorum. Ve 4. kez kaynamaya bırakıyorum. Dördüncü kez kaynattığım portakal kabuklarını alıyorum. Suyumuzun altını kapatıyorum. Kontrolünü yapın arkadaşlar. Ben kontrol ettim. Acısı gitmiş ama sizin hala damağınıza acısı geliyorsa kabuğun, bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Ama kaynamaya başladıktan sonra 7-8 veya 9 dakikadan fazla kaynatmayın. Tekrar tencereme 1 litre su aldım.
Ve üzerine şeker ilave edeceğim. Şöyle 2,5 bardak, 200 milim bardak ile 2,5 bardak şeker koydum. 5 bardak da su koydum. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan bir 15 dakika sonra şöyle portakal kabuklarını içine ilave ediyorum. Henüz ipten çıkarmadım. Şimdi birlikte pişmeye bırakıyorum artık. Reçelimiz pişmeye devam ediyor. Şöyle bir kıvamını göstermek istiyorum. Bakın şerbetinin rengi harika oldu. Daha kaynayacak tabii, kıvam alacak. Reçelimizin kıvamı çok güzel oldu. Şöyle küçük bir limon tuzu atıyorum içerisine. Şöyle 2-3 dakikada limon tuzu attıktan sonra kaynatacağım ve altını kapatacağım. Gayet güzel oldu. Bakın arkadaşlar, hala sıcak bu tabaktaki reçel suyu. Soğudukça katılaşacak. Çok aşırı da katı yapmayalım. Evet, ben reçelin altını kapatıyorum artık. Arkadaşlar, inanılmaz lezzetli olmuş. Kaymak eşliğinde de ekstra bir lezzetli oluyor. Bunu reçelden çok tatlı niyetine de yiyebilirsiniz. Kahve yanlarına çok yakışacak bir reçel oldu. Bugün portakal kabuğu reçeli tarifi verdim. Bir dahaki tarifte diyorum buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.